Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Hiçbir kalıp kullanmadan sadece fırın tepsisiyle hazırlayabileceğiniz nefis 4 katlı nefis bir Starbucks latte pasta geliyor. Latte pasta tarifi geliyor. Bol kahveli, kahve sevenlerin bayılacağı evdeki malzemeyle hazırlayacağınız bir pasta. Öncelikle pandispanyasını yapmakla başlayalım. 5 tane orta boy yumurta kullandım. Large boy kullanacaksanız 4 tane de yeterli gelecektir. Bir su bardağı şekerle birlikte köpürene kadar çırpacağım. Oda ısısında yumurta kullanırsanız içine sıcak su döküldüğü zaman kesilme riski daha aza iner. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir kahve hazırladım. Yarım çay bardağından birazcık daha az bir kahve. Bu Türk kahvesi olabilir, telvesiz olsun ya da granül kahve kullanabilirsiniz. Filtre kahve kullanabilirsiniz. Espresso kullanacaksanız 2 yemek kaşığı kadar yeterli gelecektir. Şimdi azar azar yumurtayı kesmemesi için ilave ediyorum. Böylece çok böyle akışkan, güzel köpük köpük bir şekerli yumurta karışımım olacak. İçine daha az un alabilmesi için şekerin bu şekilde kabarması, yumurtanın bu şekilde kabarması çok önemli. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir kıvam aldı ve renk aldı. Şimdi artık bunun içine unlu malzemeyi eleyerek ilave edebilirim. 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un, yarım su bardağı nişasta, bir tane şekerli vanilin ve bir tane kabartma tozunu eleyerek bir kaba alıyorum. İkinci kez eleyeceğim. O da pandispanyanın içine. Şöyle bir hava içine alıyoruz ve bütün malzeme birbirine karışıyor. Keklerde genelde unu eleyerek içine ilave ederseniz çok daha iyi homojen bir kek hamuru elde edersiniz. Gördüğünüz gibi kabarmış olan şekerli yumurta karışımına unu eleyerek ilave ediyorum. Şimdi burada teknik çok önemli. Bunu bir çırpıcıyla karıştırırsanız o 10 dakikadan beri yaptığınız o yumurtayı kabartma işlemi boşa gider. O yüzden mutlaka bakın buradaki spatulanın nasıl hareket ettirdiğime bir dikkat edin. Kenarlardan alıyorum. Tam ortasına bir tane vuruyorum böyle. Tam ortasından kesiyorum. Tam da bu şekilde bütün unu içine yediriyorum ve aşağıdan yukarıya doğru havalandıra biraz karıştırdım. 30'a 40, yani evimizde her evde, hemen hemen her evde olan ankastre fırın tepsisi ölçüsünde, altına bir yağlı kağıt sererseniz çok daha kolay hareket ettirirsiniz içinde, yani kek piştikten sonra. Bu şekilde döküyorum. Döktükten sonra şimdi bunun ortadan kabarmaması için, her tarafının düz bir şekilde kabarması için birkaç tane püf noktası var. Hemen anlatacağım. Öncelikle kek hamurunu tepsinin kenarlarına doğru yayın ve her tarafının eşit olarak dağılımı olduğundan emin olun. Çünkü kenarlar genelde ince kalır. Diğer bir püf noktası ise içindeki havayı alacağız. Bu şekilde bir kürdanla birlikte kürdanı dibine kadar oturtarak başlıyorum tepsinin içinde çarpı oluşturacak şekilde gezdirmeye. Ve daha sonra tepsiyi bir kez hızlıca tezgaha vuracağım. 170-175 derecede alt üst ayardaki fırında pişireceğim. Eğer turbo ayarında pişirirseniz ortadan kabarma riski olur. O yüzden mutlaka varsa alt üst rezistans ayarını kullanın. Zaten çok çabuk bir şekilde pişiyor. Kek bir tarafta soğuya dursun. Ben kremasını hazırlamaya geçiyorum. Şimdi evdeki malzemeyle dedim. İçine krem şanti sevmeyenler için krem şanti de koymayacağız. 3 yemek kaşığı nişastayı 4 su bardağı sütle beraber ve 3 yemek kaşığı da unu içine ilave ediyorum. Kaşıklarına kadar doldurduğuma şöyle bir gözünüzün ucuyla bakın. Ve 1 su bardağı kadar da şeker ilave ediyorum. Bir paket şekerli vanilin ve kahve. Evet, bu pastanın olmazsa olmazı, kahveyi içine ilave ettim. Şöyle bir karıştıracağım. Ocağın üzerine alacağım. Tamamen koyulaşana kadar pişireceğim. Kıvamı böyle çok katı olmuyor, çok zıvık da olmuyor. Çünkü çok cıvık da olmuyor. Çünkü pastayı birleştireceğimiz zaman 4 katlı bir pasta bu. Katlar birbirinin arasından kaymaması için kremanın kıvamı önemli. Şimdi bir paket kadar soğutulmuş kremam var ama bunun hepsini kullanmayacağım. Yaklaşık 3'te 2'sini kullanacağım. 150 mililitre kadar krema ilave edeceğim ama iyice soğuması lazım. Onu balkona attım ve hızlıca soğuttum ve şimdi mikserle güzel homojen olacak şekilde çırpıyorum. İçine de 150 mililitre kadar soğuk krema ilave ederek çırpmayı tamamlayacağım.
Bu esnada eğer içine krema kullanmak istemezseniz krem şanti de kullanabilirsiniz ama krema orijinalidir. 15 gram kadar, şöyle 2 küp kadar içine oda ısısında tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı burada kıvam vermesi için önemli. Katlar birbirinin arasından kaymasın diye de önemli. Dolapta durdukça donacak malzemeyi içine koyarsanız, çikolatalar, beyaz çikolatalar, tereyağlar dolapta donduğu için krema soğudukça kıvam alacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi yağlı kağıdım işe yaradı ve altından kolayca çekip alıyorum. Ve dörde böleceğim bunu. İsterseniz 3'e uzunlamasına da bölebilirsiniz ama orijinali 4 katlıdır. Starbucks'ta satılan bu latte pastalardan yapmaya çalışıyoruz. Bence çok başarılı oldu. Sonucunu da sizlerle elbette ki paylaşacağım. Ama önemli olan şu, kekten buram buram böyle bir kahve tadı geliyor. Kremasından geliyor. Üzerine de beyaz çikolata ve fındıkla beraber süsleyeceğiz. Fındık ve beyaz çikolata bu pastaya çok yakışıyor. Gözünüze hiç küçük gelmesin çünkü 4 katlı olduğu için küçücük bir dilim dahi kesseniz bir insana çok güzel yetiyor. Yarım su bardağı kadar ılık kahve hazırladım. İçine şeker de atarsanız daha ağırlaşır kahveniz ve böylece keki hamur etmez, aklınızda bulunsun. Şimdi aralarına krema sürerek 4 katı kahveyle ıslatarak tamamlayacağım. Bu esnada kremanızın kıvamı gerçekten birbirinin üzerinden kaymaması için önemli. Dikdörtgen pasta kalıpları var. Kelepçeli kalıplar, büyük küçülebilen kalıplar bende var. Ama ben olmayanlar için bu şekilde bir çekim yaptım ki görün istedim. Yani katlar birbirinin üzerinden nasıl kaymaz diye. Şimdi sizin katlarınız biraz böyle zor duruyorsa dört tarafından içine doğru kürdan batırarak da sabitleyebilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Kekin her tarafını şöyle bir sıvayacağım. Kek kreması ile birlikte. Yalnız şimdi burada dikkat edilmesi gereken şu, ben bunu geceden yaptım. Ertesi gün üzerine süsleyecektim. Eğer buzdolabına bu şekilde koyarsanız krema kuruyor, kıvam almıyor, işte böyle üstü kabuk tutar gibi oluyor. Biz bunu sevmiyoruz. O yüzden üzerine bir tane buzdolabı poşetini keseceğim ve yapıştıracağım. O şekilde tüm gece boyunca buzdolabında bekleteceğim. Neredeyse 12 saatten beri buzdolabımda tamamen dinlenen pastam üzerine beyaz bir ganaj hazırladım. Çikolata ve krema ile birlikte ganaj hazırladım. Şimdi derseniz ki Tuğbacığım niye onu ortadan döküp kenarlarına doğru yaymıyorsunuz? Şu anda ganajım ılık. Ilıkken üzerine vereceğim şekilde alır. Eğer üzerine dökersem kenarlarından boca olur. Hatta alttaki kremayı da ısıtarak onu da böyle çözer. O yüzden bu şekilde döktüğünüz zaman üstü pürüzsüz olur. Ve istediğiniz yeri doldurabilirsiniz. Biraz kaldı dibinde, hemen ona da bir siyah çikolata attım ve mikrodalgada erittim. Üzerine hemen güzel bir desen veriyorum. Bunu bir çikolata sosuyla da yapabilirsiniz. Evde hazır bir çikolata sosuyla da yapabilirsiniz. Akışkanlık önemli. Şu güzel deseni verebilmek için. Şimdi etrafını bunun fındıkla beraber kaplayabilirsiniz. Bu şekilde pastayken. Ama derseniz ki ben o görüntüyü yakalamak istiyorum. O zaman önce şunu bir güzelce donduracağız. Yani buzdolabına atacağız. Şu beyaz çikolata güzel bir donacak. Daha sonra istediğiniz ebatlarda porsiyonlara kesebilirsiniz. Ben burayı atlamak istemedim. Siz de görün istedim. Ne kadar kolay kesiliyor, dinlenmenin ne kadar büyük bir faydası var. Katlar birbirinin üzerinden kaymıyor, krema donmuş, kek dinlenmiş. Pasta dinlenirken bütünleşir. Yani taze yapılmış bir pastayı bu şekilde kesemezsiniz. Mutlaka bir gece dinlenmiş olmalı. Şimdi etrafını yer fıstığı olur, fındık olur, artık evinizde ne varsa orijinaline yakın bir şekilde bu şekilde etrafını güzelce fındıkla buladım. Dediğim gibi dilerseniz pastanın etrafını da bu şekilde porsiyonlamadan da fındıkla bulayıp da o şekilde de yapabilirsiniz ya da fındıksız da yapabilirsiniz. Şimdi buradaki uyum şu bence. Bu pastanın bu kadar çok sevilmesinin nedeni birbirine çok uyumlu tatlar var. Fındık ve kahve çok yakışıyor. Bir de beyaz çikolata, Allah Allah. Bir de yanına kahveli bir kek doyurucu. Gerçekten hani bütün tatlar birbirine o kadar uyumlu ki şu pastada yediğiniz zaman daha iyi hak vereceksiniz.
Ben şöyle atlamadan birkaç dilimin nasıl etrafını buladığımı göstermek istedim. Çünkü hani sizin kekleriniz kesildiği zaman nasıl olacak? Korkmayın, kolay bir şekilde fındığın içine döndürebileceğiniz şekilde sabit kalacak diye. Şimdi iki bıçak darbesiyle şöyle kat aralarını göstereceğim. Kremanın kıvamını göstereceğim. Pastam sünger gibiydi. Pasta kekim sünger gibiydi. Çok lezzetli bir pasta oldu. Umarım siz de bu şahane pasta tarifini denersiniz ve beğenirsiniz. Bunun gibi birçok püf noktasıyla beraber birçok pasta tarifini kanalımda bulabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.